Selamlar. Bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün elimizdeki kaynaklar bizi Türkiye siyasetinin en uzun soluklu ve belki de en çok tartışılan figürlerinden birine götürüyor. Ahmet Türk. Evet, Ahmet Türk. Direnç kelimesi onunla sık sık yan yana anılıyor. Bakalım bu kaynaklar yarım asrı aşan siyasi yolculuğundaki bu direncin altını nasıl dolduruyor? Sizin için hangi detayları öne çıkarıyor? Evet, kaynaklar gerçekten de Ahmet Türk'ü siyasi yasaklar, tutuklamalar hatta fiziksel saldırılarla dolu bir kariyerin içinden barışçıl çözüm ısrarıyla çıkan bir figür olarak resmediyor. Onu farklı kılan da bu belki. Defalarca engellenmesine rağmen siyaset sahnesinden ve diyalog arayışından kopmaması. Bu incelemede kaynakların onun bu tutumunu nasıl açıkladığına ve savunduğu temel fikirlere odaklanacağız biraz. Peki hemen başa dönelim isterseniz. 1942, Mardin, Derik doğumlu. Kaynaklar aşiret kökenli bir aileden geldiğini belirtiyor ki bu bölgedeki geleneksel yapılar içinde sahip olduğu toplumsal konumu ve etkiyi anlamak açısından önemli bir detay olabilir, değil mi? Tabii, kesinlikle. O köken önemli. Hem Kürtçe hem Türkçe biliyor. Siyasete girişi 1973'te oldukça genç bir yaşta aslında. CHP'den Mardin milletvekili seçilmesiyle başlıyor. CHP'den, evet. Ama asıl öne çıkışı ve Kürt meselesiyle özdeşleşmesi daha sonraki yıllarda oluyor. Yani özellikle SHP içinde Kürt sorununu dile getirmesi parti içinde ciddi tartışmalara yol açıyor ve ihraç ediliyor. Oradan sonra kopuş başlıyor yani. Aynen. Ardından işte HEP, DEP, DTP gibi Kürt haklarını savunan partilerin kuruluşunda ve yönetiminde kilit roller üstleniyor. İşte burada o sizin de bahsettiğiniz tekrarlayan döngü başlıyor sanırım. Parti kurma, siyaset yapma ve sonra kapatılma ya da yasaklanma. Kaynaklar bu süreci Ahmet Türk'ün kariyeri üzerinden çok net gösteriyor. Kesinlikle. Bu partilerin neredeyse tamamı kaynaklarda belirtildiğine göre Anayasa Mahkemesi tarafından programlarındaki ifadeler veya çeşitli iddialar nedeniyle kapatıldı. Evet, Ahmet Türk de sık sık siyasi yasaklarla karşılaştı. En sarsıcı anlardan biri şüphesiz 1994'te yaşandı. DEP milletvekiliyken dokunulmazlığının kaldırılması, yani milletvekili olarak sahip olduğu o yasal korumanın sona erdirilmesi Evet. ve diğer vekillerle birlikte meclisten alınıp tutuklanması hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda büyük yankı uyandırdı o dönem. Çok çarpıcıydı gerçekten. Ama bu sadece başlangıçtı diyebilir miyiz? Çünkü baskılar devam ediyor. 2009'da DTP eş genel başkanı iken partisi yine kapatıldı ve kendisine siyasi yasak geldi. Evet, o da var. 2016'da seçilmiş Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı iken görevden alındı, yerine kayyum atandı ve tekrar tutuklandı. Hatta 2012'de Batman'daki bir olayda polisin fiziksel saldırısına uğradığı, yüzüne yumruk yediği görüntüler de var kaynaklarda. Çok ağır şeyler bunlar. İşte burada kaynakların altını çizdiği büyüleyici nokta devreye giriyor aslında. Tüm bu olaylara, tutuklamalara, yasaklara ve hatta fiziksel şiddete rağmen Ahmet Türk'ün söyleminde değişmeyen bir çizgi var. Nedir o çizgi? Barış, diyalog ve demokratik siyaset kanallarının açık tutulması ısrarı. Yani şiddetin her türünü reddeden bir duruş sergiliyor. Bu çok net. Peki siyasi hedefi ne olarak tanımlanıyor kaynaklarda? Özellikle bu Kürdistan veya özerklik gibi kavramları kullanışı nasıl ele alınıyor? Biraz hassas konular bunlar. Tabii, kaynaklar Ahmet Türk'ün Kürdistan ifadesini tarihi ve kültürel bir coğrafyayı tanımlamak için kullandığını, ancak bunun ayrılıkçı bir devlet talebi anlamına gelmediğini özellikle vurguladığını belirtiyor. Anladım. Yani coğrafi ve kültürel bir tanım. Aynen. Savunduğu daha çok demokratik özerklik olarak ifade ediliyor. Yani yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, kültürel hakların, özellikle ana dilde eğitimin güvence altına alınması gibi talepler. Kaynaklarda yer alan kendi ifadesiyle, tırnak içinde, biz ayrı bir devlet istemiyoruz. Türkiye sınırları içinde
onurlu bir şekilde Kürt olarak yaşamak istiyoruz. Bu onun pozisyonunu netleştiren önemli bir alıntı bence. Yani bunca yıllık mücadele, hapisler, yasaklar sonrası vardığı yer yine Türkiye sınırları içinde bir çözüm arayışı. Bu sizin için, dinleyicimiz için ne ifade ediyor? Belki de siyaset yoluyla hak aramanın ne kadar çetin olabileceğini ama aynı zamanda ilkelerden taviz vermeden, şiddete başvurmadan da ısrar etmenin mümkün olduğunu gösteren bir örnek. Ne dersiniz? Aynen öyle. Bence çok iyi özetlediniz. Kaynaklar da 2025 itibarıyla ileri yaşına ve sağlık sorunlarına rağmen siyasetten tamamen çekilmediğini, Kürt toplumu içinde hala bir akil insan, bir vicdanın sesi olarak görüldüğünü not ediyor. Hala aktif yani bir şekilde. Evet, özellikle çözüm süreçleri gibi dönemlerde devlet yetkilileriyle yaptığı görüşmelerle de diyalog köprüsü kurma rolünü sürdürmüş bir isim olduğu belirtiliyor. O zaman şöyle bir toparlayacak olursak, Ahmet Türk'ün kaynaklardaki portresi, yarım asrı aşan kesintisiz bir siyasi mücadele, kişisel ve siyasi olarak ağır bedeller ödemesine rağmen korunan bir barış ve diyalog çizgisi ve Türkiye'nin bütünlüğü içinde Kürtlerin demokratik haklarının savunuculuğu. Kesinlikle. Ve belki de üzerinde biraz daha düşünmeniz için şu soruyu bırakabiliriz dinleyicilerimize. Ahmet Türk'ün 10 yıllara yayılan bu yolculuğu defalarca bastırılmasına rağmen diyalog çağrısını ve siyaset alanını terk etmemesi, Kürt meselesinde kalıcı bir barış ve uzlaşmaya giden yollar ve tabii bu yolların önündeki o sürekli tekrarlayan engeller hakkında bugün bize ne gibi ipuçları veriyor olabilir? Düşünmeye değer bir soru bence.